Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar, altın, gümüş, euro, sterlin ve bitcoin'i değerlendireceğiz. Ortalık gerçekten toz duman oldu. Beklentilerimiz dahilinde dünkü yapmış olduğumuz video içerisinde de 4 saatlik kısa vadede önemli formasyonların olduğunu ve bu kırılımların gelmesi durumunda ise altın tarafında ve dolar tarafında yukarı yönlü sert hareketler yaşanabileceğini belirtmiştik. Şimdi bu videomuz içerisinde hangi seviyelere doğru yükselişlerin devam edebileceğini ve bizler için kritik öneme sahip olan stop bölgelerinin hangi bölgelerde olduğunu tekrardan burada sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Özellikle gümüş ve altın yatırımcıları, dolar yatırımcıları, euro, sterlin ve bitcoin yatırımcılarının dikkatle dinlemesi gereken bir YouTube videosu olduğu düşüncesindeyim. Dikkatli bir şekilde takibe devam. Videomuza geçmeden önce kanalımıza beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımızın hepsini de kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Evet, konuyu fazla uzatmadan hemen yayınımıza geçelim. Arkadaşlar, bugün kapalı çarşıda dolar kurunda özellikle bir hareketlilik vardı ve dolar Türk lirası kuru kapalı çarşı piyasasında arkadaşlar 19 lira 50 kuruş üzerini gördü. Hatta 19 lira 60 kuruş seviyeleri bile kapalı çarşı piyasasında görüldü. Şu anda bizler banka üzerinde baktığımız zaman 19.28 direnci üzerinde bir dolar Türk lirası sizlerle birlikte takip ediyoruz. Dolar Türk lirasında 19.28 seviyesi özellikle bir direnç, yakın bir direnç. Fakat bu direncin yukarı yönlü 19 lira 50 kuruş sizlerle birlikte takip ettiğimiz önemli direnç seviyesine doğru dolar kurunda yukarı yönlü hareket edeceği yönündeki beklentimiz var. 19 lira 50 kuruş gerçekten önemli bir seviye olacak. Dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız için bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte, çünkü haftalık direnç olan 20 lira 55 kuruş seviyesine doğru Amerikan dolarının yukarı yönlü Türk lirası karşısında değer kazanmasının süreceği yönündeki yorumumu yapabilirim. Dikkatli olmanız gereken bir ortam. Gerçekten fiyatların, özellikle OPEC'in biliyorsunuz petrol arzlarından sonra arkadaşlar kısıtlama yönüne gitmesiyle birlikte dünya piyasaları da alt üst olmuş durumda. Tabii bu gelişmekte olan ülkeleri döviz yönünden etkileyecek bir hamle yakından takip ediyoruz. FED faiz kararlarında daha agresif olabileceği yönündeki söylentiler mevcut. Analistlerin yapmış olduğu yorumlar mevcut. Bu bağlamda sizlerle birlikte 19.50 ve 20.55 seviyelerine doğru dolar kurunda yükselişin devam etmesi beklentilerim dahilinde sevgili dostlarım. Hemen altın tarafına geçelim. Altında önemli yükselişler var. Ons altında başlayalım. Ons altında sizlerle birlikte takip ettiğimiz formasyon vardı. Bu formasyon yukarı yönlü kırıldı. Bakın teknik analizde sizlere belirttiğim seviyeler ne kadar önemli arkadaşlar. Neden önemli? Biliyorsunuz düşüş bekleyen arkadaşlarımız vardı. Sabırlı olun ve dünkü altın videomuzda belirttiğim gibi sizlere dedim ki sabırlı olun. Bu alttaki seviyeler kırılmadığı sürece, bakın şuradaki alttaki seviye kırılmadığı sürece bizler bir aşağı yönlü sert düşüş beklentisi içerisine girmeyelim. Eğer ki yukarıdaki 1990 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa bu sefer de altının ons tarafında sert yukarı yönlü hareketler yaşayabileceğimizi belirtmiştik. Şimdi buradaki hareket nereye kadar olabilir? Bunu hemen sizlerle birlikte bulmaya ve değerlendirmeye çalışalım. Bakın sevgili dostlarım, bu hareketin şu alttaki üçgen seviyesi 1935 dolar seviyesinden geçiyor. Yukarıdaki harekette 2007 dolar seviyesinden geçmekte. 35, burada 70 dolarlık bir marj var. Yani 2070 dolar seviyesine kadar buradaki hareketin yukarı yönlü gitme olasılığı oldukça yüksek. Biz de sizlerle birlikte buradaki 2070 dolara doğru gidecek bir altının onsundaki hareketin başlamış olabileceğini görüyoruz ve yükseliş hareketi ilk etapta 2070 dolarlar seviyesine doğru kendini devam ettirebilir. Yakından takip edeceğimiz önemli seviye altının ons tarafında 2070 dolar seviyesi olacak sevgili dostlarım. Hemen gram altın tarafına da bakalım. Gram altında da önemli kritik seviyelerimiz var. Bu kritik seviyelerimiz hangi bölgeden geçiyor? Hemen sizlerle birlikte bunu bulalım. Çünkü ons altın tarafındaki hareketlenmelerle birlikte sevgili dostlarım bizler de gram altın tarafında ve özellikle gram gümüş tarafında da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğiyle ilgili yorumumuz vardı. Hemen gram altına bakalım. Evet, gram altın tarafına geçtiğimiz zaman gram altında da noktasal hareketleri sizlerle birlikte izliyoruz. Öncelikle hepinize kazançlarınızın hayırlı olmasını temenni ediyorum sevgili dostlarım. Ve gram altında da noktasal olarak 4 saatlikte bulmuş olduğumuz grafik üzerindeki çalışmamız noktasal olarak ilerliyor ve devam ediyor. Bizler her zaman dedik ki biraz sabırlı olun. Buradaki hareketler gerçekten önemli hareketler. Şimdi gram altın tarafına baktığınız zaman buradaki kırılımın hedefi 1245 TL civarına doğru, bu dirence doğru
gidecek bir hareketi başlatacaktır demiştik. Şimdi 1245 gerçekten önemli bir direnç arkadaşlar. Henüz geçilmiş bir direnç değil. O yüzden dikkatli olacağız. Kapanışlarda 1245 direncini takip edeceğiz. 1245 haftalık bir direnç olduğu için bu kuvvetli bir dirençtir. O yüzden dikkatle takip edeceğiz. Eğer ki buradaki hareketliliğin devamı 1245 üzerinde sağlanabilir ise gram altın tarafında bizler 1307 TL civarına doğru buradaki hareketin devam etme olasılığını sizlerle birlikte bekleyebiliriz. Çünkü dolar tarafında yukarı yönlü hareket beklentimiz var. Ons tarafında da 2070 dolar beklentimiz var. Bunu da hesaplayacak olursak 1307 TL'lerin gram altın tarafında yakın seviyeler ve görülebilir seviyeler olduğunu da unutmamak lazım. Teknik grafiğimizde formasyonumuz kırıldı ve kırılmasıyla birlikte sert hareketlerin gelebileceğini Başkan 35 yatırımcıları olarak sizlerle paylaşmıştım ve gördüğünüz gibi mum hareketleri ne kadar sert bir şekilde yukarı yönlü kırılınca hareketi birden yukarıya yönlü atmış durumda. Altın fiyatları toz duman, dolar fiyatları toz duman, euro fiyatları toz duman. Hepsi bir arada topladığımız zaman gümüşe yansıyan fiyatlamalar var sevgili dostlarım. Çünkü gümüşte de yukarı yönlü hareketler tüm hızıyla devam ediyor. Bakın 24 doları öneminden bahsetmiştim ve gümüşün ons tarafı da 24 doları yukarıya yönlü kırıp sert hareketini gerçekleşti. Ve bu da bizim teknik analizimizde ne kadar başarılı olduğumuzun bir göstergesi olarak görülüyor. Teknik analiz olarak arkadaşlar ve temel analizi de birleştirip bir araya getirdiğimiz zaman ne kadar net sonuçlara vardığımızda ortada. O yüzden her zaman için teknik ve temel analizi takip etmekte fayda var. Bunlar çünkü bizler için önemli kritik seviyeleri beraberinde getiriyor. 24 dolar önemli bir destek. Burayı takip edeceğiz. Burası yukarı yönlü kırıldı. Şimdi buraya hemen günlükte de bir bakalım. Günlükte de görmek istiyorum. Evet, günlükte de gördüğünüz gibi bu üçgenin dışına sarkıp buralarda kalıcı olmamız halinde buradan geçen seviyede 25-20'yi bize gösteriyor. Buradaki 25 dolar 20 sentin üzerinde kalıcı olabilir. Burayı yukarı yönlü kırabilir isek arkadaşlar gümüşün onsunda 30 dolara gidecek hareketi yakalayabiliriz. O yüzden gümüşteki arkadaşların dikkatli olmasında fayda var. Gümüşte de yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz. Gelelim gümüş gram takip eden arkadaşlarımıza. Gümüş gramda da 16 biliyorsunuz beklentimdi kısa vadede. Bunun sözünü sizlere vermiştim. Fakat burada biraz gecikme yaşadık. Bu tahminime ulaşma sürecim biraz uzadı. Tabii ABD'nin müdahil olmasından kaynaklı olarak FED Merkez Bankası değerli emtialara devamlı baskıda bulunduğu için altın ve gümüş fiyatlarını aşağı yönlü çekmek isteyen bir ABD Merkez Bankası takip ediyorduk. Onların yapmış olduğu bu müdahalelerle birlikte altın ve gümüş tarafında bir aşağı yönlü fiyatlamalar gerçekleşti. Fakat şu an itibariyle baktığımızda 15 lira 35 kuruş bir direnç ve bu direncin kırılmasıyla birlikte kısadaki ana hedef bölgem olan 16 lira 26 kuruş seviyesine doğru gram gümüşün yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini düşünüyorum sevgili dostlarım. Eğer ki bu 16-26 üzerinde kalıcı olabilirsek de yeni hedef noktamız 17 lira 72 kuruş civarına doğru giden bir gram gümüş olacak ve takibimizde kalacak önemli bir seviye ve takip edilecek önemli bir bölge olarak görülüyor sevgili dostlarım. Hemen Euro Türk Lirası tarafına bakalım. Euro'da da çünkü sert yukarı yönlü hareketler izliyoruz. Buradaki hareketlerin devamında hangi fiyatlamalar görülebilir? Bakın şimdi haftalık bazda Euro'ya baktığım zaman burada bir 21 lira 16 kuruş seviyesinde bir direncimiz mevcut. Haftalık bir direncimiz mevcut. Bu hareket zaten buraya yaklaşmış durumda ve görmüş durumda. Burası kuvvetli bir direnç bölgesi olacak. Bu direncin yukarı yönlü kırılması demek arkadaşlar 22 lira 80 kuruş haftalık direncine doğru Euro'da yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirecek ve 21.16 şimdilik sizlerle birlikte dikkatlice takip edeceğimiz bir seviye. Bu seviyeyi takipte kalacağız. 20.04 artık çok kuvvetli bir destek bölgesi haline aldı. 20.04 üzerinde 21.16 şimdi beklentimiz olan seviyeydi. Bu seviyeyi gördük. Bu direnci takip edeceğiz. Bu direncin üzerine çıkmamız halinde de 22 lira 80 kuruş Euro Türk Lirası'nda hedef bölgemiz olacak. Bunu sıkı bir şekilde takip edeceğiz sevgili dostlarım sizlerle birlikte. Hemen sterlin Türk Lirası tarafına bakalım. Sterlin Türk Lirası'ndaki son durumu da hemen burada birlikte değerlendirelim. Orada 23.63 seviyesi üzerinde çok kuvvetli bir hareket gelebileceğini sterlin tarafında söylemiştik. 23.63 üzerine atan bir sterlin. Bu da yukarıda artık en yakın direnç bölgesi 24 lira 62 kuruş seviyesine doğru sterlin Türk Lirası'nda da yukarı yönlü hareketin artık devamını bekleyebiliriz. 23.63 üzerinde günlük kapanışları takip edin. Bu günlük kapanışlar üzerinde
hareket 24 lira 62 kuruş seviyesine doğru arkadaşlar bizleri yukarı yönlü sterlinde taşıyacak potansiyeli beraberinde getirecek. Bitcoin tarafına hemen bakalım. BTC-USD paritesinde 28 bin doların öneminden bahsetmiştim. Bakın burada bir formasyon oluştu. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız özellikle çizdiğim grafik üzerinde Bitcoin'i takip edenlere de burada önemli hareketlerin başlayabileceğini söylemiştim. Şimdi Bitcoin tarafına bakın şurada bir formasyon oluştu. Bunun altı 24.600 seviyesinden geçiyor. Yukarıda da ne dedim? 28.000 direnci önemli olacak ve bu 28.000 dolar direnci üzerinde Bitcoin günlük kapanışlar yapmaya başlar ise burada hedefimiz 35.000 dolar civarına doğru Bitcoin'deki hareketleri yukarıya taşıyacak. O yüzden BTC'deki arkadaşlar sabırlı olsunlar. Burada bir oluşum yavaş yavaş başlamaya başladı. Bakın şöyle bir oluşum. Şu oluşumu takip edeceğiz. 28.000 doların üzerinde bir kırılım ve kalıcılık olması halinde beklentimiz olan 35.000 dolar seviyesine şuradaki formasyon sayesinde Bitcoin devam edecek. Eğer bu formasyon yukarı yönlü 28.000 dolar seviyesinde zorlanırsa hareket bu sefer 26.400 ve 28.000 dolar civarlarında şu şekilde bir miktar hareket edebilir. Ta ki kırdığı direncin üzerinde bir hareket görürse bu sefer de sert bir şekilde 35.000 dolar civarına doğru yukarı yönlü hareketi Bitcoin'de sizlerle birlikte takip ederiz. Türkiye gündemini, dünya gündemini yakından takip ediyoruz. OPEC'in petrol kısıtlama sürecine gidecek olması gerçekten önemli bir son dakika haberiydi. Bu konuda Fed'i takip edeceğiz. Çünkü Fed'i neden takip edeceğiz? OPEC'in üyelerinin petrol arzını kısması demek arkadaşlar. Dünya genelinde petrol fiyatlarının tekrardan yukarıya gitmesi anlamı taşıyor. Bu da enflasyon anlamı taşıdığından dolayı ABD'nin bugüne kadar yapmış olduğu faiz artışlarının bir sonucu yok olmuş olabilir. Yani yeniden faiz arttırma süreci içerisine girecek bir ABD Fed Merkez Bankası izleyebiliriz. O yüzden dolar tarafında da agresif hareketler izleyebiliriz. Euro tarafı zaten ECB'nin yapmış olduğu faiz kararları ve aldığı bu kararlar neticesindeki olumlu sonuçları Euro bölgesinde görüyoruz. Bu da Euro ve sterlin bölgesinin özellikle fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesini bizlere sağlıyor. Bankalar arası piyasadaki makaslar oldukça yüksek, altın makasları oldukça yüksek, gümüş makasları oldukça yüksek. O yüzden destekler kırılmadığı sürece pozisyonlarımızı korumakta fayda var diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Evet, kısa kısa piyasalara değindik, ekonomi yorumumuzu yaptık. Değerli metaller, dolar Türk lirası analizimizi ve yorumlarımızı tamamladık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.